Perfect. Perfect. So I hope everybody is eating and drinking already. Yeah, no problem. Good. Just quick introduction for the people who don't know you. They are unlucky. Thank you very much. Go ahead. Öncelikle tekrar I don't know how to introduce you. Because you know me too good already. Too long already. Yeah. I should find the good words. I mean, the verse which is matching with you. I'm sure you will find a good way. Okay. Özellikle ben kendim hekimim. Eberhard bir trainer. Ama ben kendisinden sağlık ve beden hakkında gerçekten çok şey öğrendim. Öğrenmeye de devam ediyorum. Umarım sizin için de iyi bir webinar eğitim süreci olur. Biz uzun zamandır tanışıyoruz, çalışıyoruz, eğitimler yapıyoruz birlikte. Kendisini çok yetiştirmiş, donanımlı ve tanıyan arkadaşlar da bilir. Çok kaliteli birisi. Umarım sizin için de iyi bir webinar akşamı olur. Ben hepinize iyi dinlemeler diliyorum. Çeviride de Çağrı arkadaşımız bize yardımcı olacak. Kolaylıklar Çağrı'cığım sana da. Teşekkür ederiz. Yes, we can start, Eberhard. Okay, so let's share. I think that's one. Here we go. Looks good, huh? Yeah. Now let's see what's happening. So my screen is dark now. Yeah. You look frozen. Bu arada bazen internet bağlantısından dolayı düşebiliyorsunuz. Tekrar bağlandığınızda sesiniz açık oluyor. Siz farkında olmadan ortamdaki sesler ya da sizin konuşmalarınız bize gelebiliyor. Ondan dolayı tekrar bağlandığınızda mikrofonunuzu kontrol etmeyi unutmayın arkadaşlar. Internet Verbindung is unstable. That's weird. That is weird. What can you see? Can you see my screen? Yes. The front page. You can see it. Huh. But it's not in presentation mode. It's just open slide. Yeah, sorry for that. But I think there's a still problem now. Can you try to switch the screens? Yeah. Try again. Yeah. I'll try again. Let's try this. Here we go. Yeah. That looks much better. Yeah. All right, perfect. So first of all, thanks to everybody for spending the night together with us. Öncelikle herkese teşekkür ediyorum bu akşamı bu eğitimde beraber geçirdiğimiz için. So that you take your time again to listen to me, to us. Ve beni dinlediğiniz, bizi dinlediğiniz için yine tekrar teşekkür ederek başlamak istiyorum. And I hope it's getting a kind of an entertainment and valuable and
And then you learn something. I'm pretty sure you learn something. Ve eminim ki bu sunumdan bir şeyler öğreneceksiniz. Bundan kesinlikle eminim. So the topic for today is posture. Hı hı. Bugünün konusu postür üzerine olacak. So, and if you open the internet or if you open social media or Instagram, whatever. Hı hı. Siz internete girdiğinizde, sosyal medyaya girdiğinizde And it doesn't matter if it's fitness related or is it physiotherapist or is it orthopedics or doctors, doesn't matter. hı hı, hangi profesyonel olduğu önemsiz, yani kişinin trainer, fizyoterapist, doktor olmasının çok önemi olmadan So there's a common belief or a common imprint and that says there is a good posture and there's a bad posture. hı hı, bu meslek gruplarının yaptığı ya da söylediği ortak şeylerden bir tanesi iyi postür ve kötü postür olması noktasında bu insanlar birleşiyorlar. Eberhard, you can finish your sentence. I'm taking notes, so I can try to translate afterwards. And also, your voice, after you share the screen, your voice comes a little bit lower. Maybe you can also try to do something about it. So you don't hear me correctly or good? Yeah, I mean, it's not coming that well. After you share the screen, the mic, I think it's something changed. Okay, let's try this one. Mm-hmm. The sound is important. Yeah, for me actually. One, two, 1, 2. Yeah, it's good now. Yeah. Okay, let's go this way. All right. Good. So I think everybody would agree. So it doesn't matter if you talk to a fitness trainer, or a therapist, or a doctor. So everybody would agree that the left picture is that, okay, that's the bad one, and the right one, that's the good one. Hı hı. Ve ekranda gördüğünüz grafiği hangi meslek grubundan olursa olsun insanlara gösterdiğinizde sol taraftaki postür görüntüsünün kötü, tırnak içinde kötü, ya da sağ taraftaki postür görüntüsünün de iyi olduğunu size söyleyecektir. And I want to challenge that a little bit today and give you some different perspectives. Hı hı. Ve bugün sizi biraz daha zorlayarak farklı perspektifler üzerinde postüre değinmek istiyorum. So I'm a big Star Wars fan and also a big Marvel fan. Maybe some people know that already. Ben iyi bir Star Wars ve Marvel karakterlerinin büyük fanıyım, büyük hayranıyım. So when it comes to posture, many people are like, are you on the dark side or on the light side? Ve postüre geldiğinde birçok insan, postür konusunda birçok insan şunu söylüyor. Yani sen bu ışığın ya da bu olayın karanlık tarafında mısın yoksa aydınlık tarafında mısın gibisinden, Star Wars'a da değinerek. So maybe some people know the guy on the left and the lady on the right. So on the left are that Anakin Skywalker, and on the right is the Princess of Naboo or the Queen of Naboo. Okay. Belki de bu grafikteki ya da bu ekrandaki kişileri tanıyorsunuz. Ben kendimi tanımıyorum açıkçası ama sol taraftaki bir karakter, yine sağ taraftaki de bir film karakteri. I actually don't know about them, so. You don't know? Oh, No, man. no. All right. Okay, good. That's not a problem. So he's okay. He becomes later Darth Vader. So. Okay, that's important. So he's saying to his princess or to his queen, he's saying, hey, look at your terrible posture. Poor posture leads. And she answers, but I'm not injured. And then he's taking a deep glance and she said, Anakin, I'm not injured. Yani grafikte gördüğünüz üzere soldaki bir kral aslında, bir şekilde güzel bir metafor yapılmış burada. Sağdaki de kraliçe. Ve gördüğünüz üzere grafikte işte kraliçeye şey diyor, yani senin çok kötü bir postürün var, yani bu eminim sana bir yaralanmaya sebep olacak gibi duruyor ya da bundan çok eminim şeklinde konuşuyor. Ve işte kraliçe de ona bakıp ama işte ben yaralanmadım ki, bak görüyorsun hani gayet iyiyim, yaralanmadım diyerek böyle sarkastik bir cevap ve güzel bir grafik olmuş bu konuda.
Okay, so there's the idea behind bad posture leads to injury. So people think there is a correlation between these two things. Hı hı. Ve insanların aklında şöyle otomatik olarak gerçekleşen bir korelasyon var. Yani kötü postür bir yaralanmaya ya da işte sakatlığa yol açıyormuş gibi kötü bir aslında doğru olmayan bir korelasyon beliriyor. And other people think there's a correlation between work and bad posture. So successful people have a better posture, or people who work too lot have a bad posture. And it gives you an idea of, that we always try to bring posture in a correlation with one thing. Hı hı. Ve diğer bir postürle ilgili diğer bir otomatik gerçekleşen korelasyon yaklaşımı da kişilerin çalışma pozisyonu ve ne kadar çok çalıştıkları ile ilgili. Yine otomatik olarak işte ne kadar kötü bir ergonomide ya da ne kadar çok çalıştıklarını hep kötü postürle bağdaştırmaya eğimliyiz. Bunu yapıyoruz. So, and as I've said in my previous presentations, so when we look at movement, when we look at correcting something, or if you look at performance, or even if you look at posture, always think about that the whole is always greater than the sum of its parts. Hı hı. Ve daha önceki sunumlarımdan ve eğitimlerimizde hep bahsettiğim üzere siz bir şeyi hareket perspektifinde baktığınız zaman, bir şeyi düzeltme perspektifinde ya da genel anlamda postür perspektifinde baktığınız zaman her zaman bütüne bakmak durumundasınız. Yani sadece belli bir kısmı ele alarak değil, bütün hareket zinciri ve vücut zinciri içerisinde hareket etmeli ve bunu düşünmeniz gerekiyor. So this is a central perspective. So also in the FMS and the functional movement systems, and also a central perspective and philosophy and functional training. So when we do the certified functional trainer, we educate people and say, okay, listen, let's have a look. Don't focus on parts. Let's go in the direction of, let's look at the whole. Bu aynı zamanda FMS sisteminin yani fonksiyonel hareket tanıma sisteminin de temellerini oluştururken aynı zamanda fonksiyonel antrenman perspektiflerinin de temelini oluşturan yapı oluyor. Biz eğitim verdiğimizde, sertifika eğitimleri verdiğimizde insanlara hep şunu hatırlatıyoruz ve söylüyoruz fonksiyonel antrenman eğitimlerinde. Bir vücut kısmına odaklanmaktan ziyade hareketin bütününe ve vücudun bütününe odaklanmamız gerektiğini hep belirtiyoruz. So that's why we look at the last, make a review. It's like we like to look at and think in parts. Okay, so when it comes to fitness, when it comes to therapy, when it comes to orthopedics or whatever, people love to think in parts because it's simple. There's a structure. We can scale it. We can measure it. We can fix it. Ve bundan dolayı da biz hep yani bir şeyleri bölümlere ayırarak düşünmeye daha yatkınız. Çünkü bu daha kolay ve yapısal bir bölümlere ayırabildiğiniz zaman daha planlı gibi görünüyor. Bunu ölçebiliyorsunuz ve bunu skorlayabiliyorsunuz parçalara ayırdığınız zaman. Ve bundan dolayı birçoğumuz da bu şekilde hareket ederek kendi işlerimizde, profesyonel işlerimizi devam ettiriyoruz. And this leads us, when we talk about posture, okay, this always leads us to think in parts. Ve postürde düşünmeye başladığımız zaman da bu kısımlar üzerindeki düşünmeye yatkınlıkta postürü de birçok parçaya ayırmamıza sebep oluyor. And this is not good, okay? This is definitely, as an experienced trainer, as experienced therapist, you don't have to, you have to get this piece by piece out of your mind and also out of your perspective when it comes to posture and when it comes to movement. Ama bu parçalara ayırma sizin egzersiz profesyonelleri olarak yapmamanız gereken, iyi olmayan bir yaklaşım. Siz postürde de, postür çalışırken de ya da hareket temelinde çalışırken, antrenman yaparken de bunu hem tecrübeli bir antrenör hem de tecrübeli bir terapist olarak söylüyorum ki bu parça parça düşünme ya da vücudu belli kısımlara ayırarak düşünme yaklaşımından yavaş yavaş uzaklaşmamız gerekiyor. So let's take the forward head position. Okay, at this picture, the person has a forward head position
everybody says, okay, this is your problem why you have headaches, why you have migraine, why you have neck pain, stiff neck, whatever. So everybody would like say, okay, that's it. So let's fix it. Ve örneğin bu kişide gördüğümüz üzere bir başta bir önde durma pozisyonunu görüyoruz ve kişiler bunu değerlendirdiğinde şunu direkt olarak söyler. İşte senin migrenin var, işte boyun ağrıların var, farklı şekildeki bu bölgedeki gerçekleşen ağrılarının postürel yapıdaki bu duruştan dolayı olduğunu direkt söyleyecekler. Peki bunu nasıl düzelteceğiz eğer öyleyse? So people like to think in this way, again, because it's simple, it's scalable, it's measurable, and we can fix it. So, and it's like poor posture, like everybody say, okay, this brings problems. Ve biraz önce de söylediğim gibi insanlar bu şekilde düşünmek daha kolay olduğu için, daha çabuk ölçülebilir olduğu için ve bir şekilde düzeltilebilir olduğu için böyle düşünecekler. Ve bu kötü postür duruşunun ekranda gördüğümüz gibi belli birçok probleme sebebiyet verebileceğinden bahsedecekler. Buna yönelik çalışacaklar. So it's a kind of, we can label it. So we can put a label on it and say, okay, now here it is, here's the diagnose. Your problems come from your bad posture. Yani bu da bir çeşit artık hani bizim üzerine etiket koyabileceğimiz bir yaklaşım gibi. Yani işte senin şu problemin var, bunun da sebebi kötü postürün gibisinden aslında çok basit. Yani direkt tanımlayabileceğimiz kadar basit görünse de aslında öyle olmayacak. And yes, for sure there are some people who have that. Okay, there for sure sometimes it works, but sometimes not. On the other hand, we have people with very, very good posture. So from when we take it from a standard perspective, the people with a good posture also have the same problems. They have headaches, they have acid reflux, they have knee pain, also they have a good posture. Ve bazı insanlarda bu yaklaşımlar işe yarayacak. Yani siz postürel yaklaşımları uyguladığınızda bu kişilerin postür kaynaklı düşündüğünüz boyun ağrıları, sırt ağrıları, baş ağrılarını çözmeye yönelik yaklaşımlar yapabileceksiniz. Ama bir de şöyle düşünelim. Tırnak içinde iyi postürü olup yani standarda uygun bir postüre sahip olup baş ağrısı olan, boyun ağrısı olan ya da sırt ağrısı olan insanlara nasıl bir yaklaşım yapmamız gerekiyor? Yani burada nasıl düşüneceğiz? And one root of these common beliefs is Vladimir Yanda. Vladimir Yanda. Yanda, okay. Yanda. So Vladimir Yanda is from Czech Republic. He's coming back in the 60s. He's a very, very famous physiotherapist. And he's some people call it the root of manual therapy, or modern manual therapy. Ve bununla ilgili de bir Yanda yaklaşımı var. Vladimir Yanda Çek Cumhuriyeti'nde 60'lar döneminde yaşamış ve çok ünlü bir fizyoterapist ve bu yaklaşımın da kurucusu olarak karşımıza çıkıyor. And something like DNS, Dynamic Neuromuscular Stabilization, Kolya, the person who developed DNS, Pavel Kolya, he was I think he was a student. Yeah, he was a student of Yanda. Yeah, for sure. Ve DNS yaklaşımın kurucusu Pavel, what's the surname of the Pavel? Sorry again. Pavel Kolya. Kolya. Okay. Pavel Kolya bu DNS'in kurucusu. Aynı zamanda dinamik nöromusküler stabilizasyon yaklaşımının kurucusu Pavel de Yanda'nın öğrencisi aynı zamanda. So and they made an observation. So back in the 60s and the 70s, they made observation. They have a big clinic, patient coming in, and they saw a pattern. Okay, and they saw, okay, people with pain are coming in my clinic. So their population, their observation, people in pain. Ve 70'ler döneminde kliniklerinde yaptıkları bir yaklaşım ya da yaklaşımdan ziyade bir gözlem neticesinde şunu fark etmişler. Bir paternle yani insanların ağrılı olma durumunun bir patern noktasında gerçekleştiği görülmüş. And many people came in with something they call then the upper cross syndrome. So forward head position, people with tight neck muscles, tight pectoralis muscles,
weak deep neck flexors and weak rhomboids. Hı hı. Ve bu gözlem sonrasında buldukları paternin şu şekilde olduğu görülmüş. Buna üst cross sendromu işte şeklinde bir isim verilmiş. Upper cross sendromu aslında İngilizcesi. Ve bu paternin şu şekilde olduğu görülmüş. Çaprazda gördüğünüz üzere gergin muscle'ları, pektoral kaslarla beraber yine aynı şekilde gergin suboksipital kaslar ve üst trapezle beraber servikal fleksör kaslarının zayıflığıyla romboid ve alt trapez kaslarının zayıflığı çapraz bir şekilde gerçekleşerek bir patern oluşumu görülmüş. And they made the same observations in the hips and the lower back. So they saw there's a weak line and there's a tight line, okay, with people with back pain or hip pain or whatever. And they saw, okay, it seems like there's a tendency, it seems like there is, a pattern. And this is maybe the root of the problem. Aynı zamanda da bu gözlemi, bu paterne yönelik bir şey bulmaya yönelik gözlemi alt ekstremitede de gerçekleştirmişler ve burada da özellikle bel ağrısı problemi üzerinde incelendiğinde bu çapraz oluşumun yine gerçekleştirildiği görülmüş. Grafikte baktığınız üzere bir zayıflığın olduğu bir çapraz ve aynı zamanda da gerginliğin olduğu diğer çaprazı grafikte görüldüğü üzere yine hepimiz görüyoruz. So in the logical approach, and this was back in the 60s and 70s, was like, okay, now I'm attacking the tight line, and I say, okay, now let's detone the tight line and strengthening the weak line. Hı hı. Ve bu 60-70'lerde yapılan bu yaklaşımla beraber şöyle bir öneri gerçekleşmiş. Biz o zaman bu tonusu artmış kas gruplarını tonusunu azaltıp zayıf olunan kas gruplarını da biraz daha güçlendirerek nasıl bir yaklaşım yapacağız ya da yapmalıyız şeklinde, nasıl bir çıktı olacak şeklinde bir girişim yapmışlar, bir deney gibi bir yaklaşım. So and over the years, thousands of therapists, thousands of trainers still believe that this is a good approach or a functional approach, or let's call it, that's the root of the problem. So this popular lower cross and upper cross syndrome brings us, strengthened the belief of a bad posture and that we can fix it. Ve o zamandan bu zamana yapılan müdahaleler, girişimler, bu yaklaşımla oluşturulan, klinikte tedavi edilen birçok insanla beraber bu yaklaşım popüler olmuş ve birçok terapist ve hareket profesyoneli de bu şekilde insanlara bir yaklaşım yaparak insanların postürel noktada iyi ve kötü olarak tanımlanmasına sebebiyet verecek günümüzdeki duruma sebebiyet vermişler. So it's logical. So a systematical approach is easy. It's attractive. So for many trainers, it was very attractive. I don't say it's wrong, okay, but I also say it's not right as well. So like every model, it is right. So every models are wrong, okay, but some are useful. Okay, somebody's painting very nice in my presentation. Keep drawing. That's good. Ve şöyle de bir durum var. Tabii ki bu yanlış demiyorum. Bu bahsettiğimiz perspektif yanlış demiyorum. Birçok yıldan beri bu yapılıyor. Ama direkt olarak da ana çözüm ya da problemin ana kaynağının da bu olmadığını, kendi perspektifimden böyle olmadığını düşünüyorum. So, and that's just like the start of the beliefs. Okay, let's fix that. So, and others experts are coming with the same theory or came up with the same beliefs, or came up with the same observations. And there's Alexander therapy, Hannah therapy, Feldenkrais, all these guys and persons coming up with that. Okay, there are parts. Let's put the parts in the right position, and then we solve the problem.
Hı hı. Ve bu yaklaşımın devamında da hadi bunu biz düzeltelim yaklaşımı işte ortaya çıktıktan sonra bununla ilgili bunu böyle yapacağız, bunu öyle yapacağız gibisinden terapistler işte farklı yaklaşımlar ortaya çıkmış ve bu şekilde bu günümüze kadar gelen durum ortaya çıkmış. Hadi bunu tamir edelim. Yani hadi bunu düzeltelim. Tamirden ziyade hadi bu durumu düzeltelim yaklaşımları ortaya çıkıyor. And these are, and if you go to YouTube, okay, these are the videos with the most clicks, with the most likes on Instagram. If you show me exercises, how to fix my tight neck, how to fix my back pain, how to fix my whatever. Hı hı hı. Ve şu anda da siz YouTube'da ya da sosyal medya en çok izlenen, en çok beğenilen videolara baktığınız zaman başlıklar işte benim gergin sırt kaslarımı nasıl düzeltirim, işte gergin bel ağrıma neler yapabilirim adlı videolar aslında şu anda da çok tık alan ve çok merakla çözüm aranan konular arasında. İnsanlar bunlara yönelik videolar izlemeye e, ya da videoları merak ediyorlar. And yeah, and some people are still today are discussing this. Yeah, but there is the technique, right? So everybody would agree like that this position, this texting, hours over hours, bringing your head in that position, that this causes problems. Ve bununla beraber de günümüzde de şöyle bir tanım da ortaya çıktı. İşte tek neck olarak İngilizcesi olan yani işte bizim telefonlara uzun süre bakıp bu şekilde telefon ve işte diğer cihazları kullandığımız ve postürümüzün grafikteki gibi değişebileceği pozisyonların da olduğu ve literatüre de bu şekilde geçmiş bir pozisyon, bir postür durumu da var. Okay, let's challenge that. So because trainers are saying, or physiotherapists or doctors saying, hey man, I don't see that really out there, that people who are texting a lot have more problems. Yeah, there are some people who have neck pain, but let's challenge that on an evidence-based approach. Hı hı. Ve biz şu anda birçok kişinin bu şekilde işte postürel problemlere ya da postürel olarak bu şekilde olduğunu görüyoruz ama şöyle de bir durum var. Bu gerçekten bütün problemlerin kaynağı mı? Ama birçok insana sorduğunuz zaman mobil cihaz kullanımı böyle olabilse de bunu da şimdi biraz challenge etmek istiyorum. Yani bunu da her şeyin ana kaynağı, her problemin ana kaynağı olmadığını göstermek istiyorum. Bununla ilgili şimdi konuşalım biraz. So, and when we look in the evidence, and we look some studies, even a 5-year cohort study finds no clear evidence, finds no clear correlation between a text neck or texting position or with back pain or neck pain or tight neck. Hı hı. So we don't find it clearly. Hı hı. Ve çalışmalara bakıldığı zaman özellikle geriye dönük 5 yıl geriye dönük yapılmış çalışmalar da dahil olacak üzere bu text neck postürüyle yani mesajlaşarak işte uzun süre durulan pozisyonla boyun ağrısı ya da bel ağrısı arasında kesin bir korelasyon olmadığı ortaya konulmuş. And only by the studies or by the science don't find it doesn't mean that it's not existing. Okay, so some people really have, for sure, because when we remove the negative, so if you remove the time of texting, then the neck is getting better. So yeah, there's a good chance that the phone was the problem, the smartphone was the problem. But again, there is no clear evidence that this is causing, or this is the root of the problem. So we call it more, yeah, sorry. Tabii ki şunu da demek istemiyorum. Yani bilimsel olarak kanıtlanmamış şeylerin de her insan için geçerli olacağı anlamına gelmiyor bu söylediğim. Tabii ki bazı insanlarda eğer gerçekten bu durum söz konusuysa ve siz mesajlaşmak için geçirilen süredeki telefon kullanımını azalttınız ve devamında boyun ağrısı azalıyorsa evet siz şanslısınız, bu problemi bulduğunuz anlamına geliyor. Ama bilimsel anlamda da bir gerçek var ki her ağrının temel sebebi özellikle teknik postürü noktasında da aynı bu olmayabilir ama olabilir. Bunu iyi değerlendirmemiz gerekiyor. So we have really to think about it, the spurious correlation when it comes to neck, when it comes to back pain.
and if we try to bring posture in the correlation. Hı. Spurious, you mean? I didn't know that. Spurious correlation is like it looks like, but it isn't. So Okay. in the evidence. Okay. Yani ve bu noktada biraz önce aslında bahsettiğim şekilde spurious correlation olarak İngilizcesi olan, yani aslında problem bu gibi duruyor ama bunun olması ya da bu değil. Yani problem bu gibi dursa da aslında asıl problemin bu olmadığı altında geçen ve özellikle teknik boyun postürü içinde bu çok yaygın olarak görülen bir şey. So this focusing on part instead of the whole really leads us to more problems. Okay, it makes us we're thinking that there's a victim or maybe there's a villain, but it leads us to even more problems instead of really focusing on movement, focusing on the whole, focusing on patterns. Ve devamında siz vücut kısımlarına daha çok odaklandığınızda aslında ana konudan daha çok uzaklaşacaksınız. Çünkü kısımların her birinde farklı problemler olduğunu göreceksiniz ve sürekli bir kurban ve buna sebep olan şeyi arayarak aslında ana konudan ve kişinin fonksiyonel paternlerinden uzaklaşıp bu farklı problemlere yönelik bir kafa karışıklığı ve zaman kaybıyla karşı karşıya olacaksınız ve bu da aslında problemleri çözmede sizi daha uzağa götürecek bir noktadan başlamanıza sebep olacak. We need a better perspectives or more perspectives, because if you look at this, okay, so if you stand on the left or if you stand on the right, so and it always feels like when you talk about posture or if you talk about whatever, it's like, okay, hey man, this is a 6. The other one says no, it's a 9 at the end. Both are right, but they start fighting. Ve bu noktada da özellikle biraz önce bahsettiğimiz konudan devam edecek olursak, sizin iyi bir perspektife sahip olmanız gerekiyor. Yani ve farklı perspektiflere de aynı şekilde. Ve bu noktada da siz postür üzerinde yine konuşurken nereden baktığınızla orantılı olacak şekilde ya da nereden baktığınıza göre değişecek şekilde postür üzerinde farklı doğrular olacak. Bu noktada sizin perspektiflerinizi ve bakış açılarınızı geniş tutmanız gerekmekte. So when it comes to posture, we need more perspectives and really think about cosmos or think about Milky Way or something, a planet. And there are many things that are involving or addressing posture. Ve yine söylemek istiyorum ki postür üzerinde düşüneceğiniz zaman, postür üzerinde bir yaklaşım yapacağınız zaman çok farklı perspektiflere sahip olmalı ve tırnak içinde olaya çok geniş bakmanız gerekiyor. Bu noktada bunu bir uzay sistemi üzerinde düşünebilirsiniz. Gördüğünüz üzere birçok farklı etkende olaya etkileyen, postürü etkileyen birçok farklı kombinasyon gerçekleşebilir. So let's take this one like a trauma. Okay, I had a really bad injury, a ski accident, and this was really a heavy trauma. And this was affecting my posture until today. Ve örneğin bir travmayı ele aldığımız zaman, ki kendimden de örnek verebilirim buna. Geçmiş yıllarda bir kayak kazası geçirdim ve bu şu anda da beni postürel anlamda etkileyen bir faktör olarak karşıma çıkıyor. Or if you look at imprints, so like kids are looking to their parents or they're looking to their older sister or brother, and they are observing their posture and they are copying, okay, they're copying their posture. So it's not like it's a genetic thing, hey, you walk like your father or you walk like your mother. It's more like, oh, I learned it, I watched it, and I made an imprint in my central nervous system. It's more like a copying. Ve örneğin yine postür noktasında bir örnek alma diye çevirebileceğimiz bir yaklaşım da var. Örneğin çocuklar büyüme sırasında ebeveynlerini ya da abi ablalarını
görerek onların nasıl günlük hayatında nasıl bir postüre sahip olduklarını gözlemleyerek bunu da bir şekilde kendileri de buna da adapte oluyorlar. Yani bu sadece genetik bir kod değil, devamında çocuğun bunu gözlemleyerek edinmesi de ve buna adapte olması da bir postüre yaklaşım oluşturabilir. Postüre, kötü postüre tırnak içinde bir yaklaşım oluşturabilir. And also, like, for example, emotions. If a small kid is coming home from school, has a bad score, or had a bad score, or bad experience in school, you see at the posture that something is going on with that kid. Hı hı. Aynı zamanda yine farklı bir perspektiften duygu durumlarımız da yine postüre etki edecektir. Örneğin bir çocuğu ele alın, o gün okulda geçirdiği kötü bir deneyim, yani bir sınav sonucu olabilir ya da arkadaşlarıyla geçirdiği bir problem. O çocuğun postürdeki yansıması da, yani postürdeki yansıması bu durumların farklı olacaktır. Bu da yine farklı bir perspektif. So we come to this classic ice mountain model. Okay, so we have something that's above the surface, and we have many things going on in subconscious system under the surface. Hı hı. Ve bu noktada yine klasik hepimizin bildiği bir buzdağı görseli var. Postür noktasında da bunu adapte edebiliyoruz. Bu noktada bir buzdağının görünen yüzünde bazı etkenler var ama suyun altındaki kısımda göremediğimiz, bizim de bilinçaltımızda gerçekleşen birçok farklı etkenin postüre etki ettiğini görüyoruz. So be aware when you try to change posture, or if you want to fix posture, or if you say I have to align posture, change posture. Always be aware that there is something subconscious level, a connection in there. Okay, so be aware of that you might open a box you don't want to open. Okay. Ve bu noktada şunu size söylemek istiyorum. Eğer siz bir kişinin postürel problemine bir yaklaşım yapmak istiyorsanız ve bununla ilgili tırnak içinde onu düzeltmek istiyorsanız ya da ona yönelik bir yaklaşım yapmak istiyorsanız bu buzdağının altındaki kısımlara dikkat etmeniz gerekecek. Çünkü bu noktada yapacağınız yaklaşımlarda şunu göreceksiniz. Yani siz gerçekten hiç girmek istemediğiniz bir kapıya ya da bir noktaya doğru yol alıyor olabilirsiniz bu noktada. So let's get quick through some perspectives about posture. So what is posture? But I think I gave you some impressions about what it is. Where does it come from and if it matters? Hı hı. So okay, sorry. Ya bu noktada tekrar şundan değinmek istiyorum. Yani postürün tanımı ne? Aslında biz sunumumuzun bu kısmına kadar postürle ilgili size bir anlayış ya da bir yaklaşım yaptığımızı düşünüyorum ve bunun aslında postürün ne zaman önemli olduğuna yönelik şimdi biraz daha değinmek istiyorum. So one is evolution. Okay, so still until today we don't know why we decided to go upright and why we decided to go on two foot, on two legs. Okay, so evrimsel yaklaşıma baktığımız zaman biz şu anda daha henüz bilmiyoruz. Yani biz 4 ayak pozisyonundan neden 2 ayak pozisyona geçtiğimizi ya da neden dikleştiğimizi henüz bilmiyoruz. Neden bunun olduğu hakkında bir fikrimiz yok. So the jump from the ape, the evolutionary development from the ape to the Homo sapiens and many other different things is like it's still not clear, okay, why we did it, but it looks like we did it. So we have to deal with it. Okay. Yani biraz önce dediğim gibi biz bunun neden gerçekleştirdiğini 4 nokta temasından 2 nokta temasından geçerek neden dikleştiğimizi bilmiyoruz ama yani bunu yaptık gibi duruyor ve bu böyle gerçekleşti. So, but posture, when we go in nature, okay, when we look at animals, okay, not the humans. So when we look at animals, posture definitely matters. Definitely. Ve bu noktada perspektifimizi biraz da doğaya
kaydırıp insanlara değil de hayvanlara bakmak istiyorum ve hayvanlar için de postürün gerçekten çok önemli olduğunu söyleyebilirim. When it comes to defense or aggressive, when it comes to territory, when it comes to sexual, exactly, making babies. Sorry, I don't find the word now. But when it comes to this situation, it doesn't matter if you look at birds, if you look at fishes, if you look at apes, horses, elephants, tigers, whatever, posture matters. Hı hı. Ve siz doğada hangi hayvan olursa olsun bir kendini koruma noktasında, üreme noktasında, bir yaşam oluşturma noktasındaki temel içgüdülerin her biri için bunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki postür en önemli kaynaklardan ve en önemli noktalardan bir tanesini oluşturuyor. So from the evolutionary standpoint, we say, okay, strength definitely goes over. So nature would not choose a gorilla, a silverback, with a posture and said, okay, I'm not interested in territory or whatever. So nature chooses good, I made the same mistake, chooses a special posture. Hı hı. Ve bu noktada da yine şunu söyleyebilirim ki kuvvetin yani doğada güçlü olmanın önemli olduğunu biliyoruz ve güçlü olanın da hayatta kalıp kendini devam ettireceğini yine bilmekteyiz. Ve bu noktada yine goril örneğini verirsek onun doğada güçlü kalabilmesi için ve gücünü devam ettirebilmesi için belli postürel avantajlara da sahip olması gerekiyor. And yes, if we go back in this position from an evolutionary standpoint, so our eyes are more ahead so that we have a different view, okay? This makes sense from the logical to say upright position is better to have a far look. Hı hı. Ve yine evrimsel noktaya tekrar geri döndüğümde Homo sapienslerin dikelerek görme noktasında daha geniş bir alana hakim olmaları da mantık anlamında bir doğru gelebilen bir yaklaşım gibi karşımıza çıkıyor. Mantıksal olarak doğru geliyor. But when it comes to fighting or when it comes to survival, okay, then this position makes no sense because you bring everything like your throat, your heart, your intestine, like your genitals, you bring them in front. And this makes in the fighting situation, this makes evolutionary no sense to bring that in front. Hı hı. Ama yine evrimsel noktada baktığımızda dikelme noktasında göz olarak ve görmen alanı noktasında mantıksal gelse de kendini devam ettirme ve özellikle kendini koruma noktasında, dövüşme noktasında bu pozisyon bütün organları aslında ortaya çıkardığı için ve 4 ayaktan 2 ayağa geldiğinizde bunlara saldırması daha kolay olduğu için evrimsel noktada bunun çok da bir mantığı olmadığını görüyoruz. So if you look at when we follow the principle form follows functions, we see huge anatomical changes. Let's take only the feet, okay? Huge anatomical changes. Hı hı. Ve yine bu evrimsel noktada incelediğimizde ekranda gördüğünüz üzere sadece ayağa bile baktığımızda çok büyük bir anatomik değişmenin gerçekleştiğini görüyoruz. So, oh yes, okay. So when we take the human foot, the function now is standing and walking. Hı hı. Yani insan ayağının fonksiyonuna baktığımız zaman şu anda ayakta durma ve yürüme fonksiyonu var. Bunu gerçekleştiriyor. And the gorilla foot, the function is grasping, okay? Hı hı. It's not standing in motion, it's more like grasping and using it as a tool. Hı hı. Gorilin ayağına baktığımız zaman ise burada fonksiyon hareketten ve duruştan ziyade kavrama fonksiyonu ve bunu bir araç olarak kullanma fonksiyonu olarak karşımıza çıkıyor. And
also like the spinal cord, okay, for the human body, it's more like on the bottom of the skull, and for the gorilla, it's existing at the back of the skull. So they have huge anatomical changes, like really like say, wow, that's a huge, that's really big changes. Ve aynı zamanda omurgaya baktığımız zaman örneğin kafanın duruş noktasında birinde kafa boyunda, yani insanda gördüğünüz üzere omurganın tam altında hizalanırken, yani tam aynı hizada hizalanırken gorillada ise dik olduğunu görüyoruz. Yani birinde yatay, birinde dik bir hizalanma söz konusu. So, and also we have the perspective of the neurodevelopment sequence of a small, okay. So normally there should be now the picture of the small baby, the first 16 months, like developing from first day until 16 months until walking. Ve devamında ise bir nöral gelişim sekansı var. Burada aslında normalde bir grafik vardı. Grafikte çocuğun doğumdan işte belli bir seviyeye gelene kadar olan gelişimsel sürecini gösteriyordu ama şu an yok. Okay. So, and another perspective is the primal and indigo perspective when it comes to posture. Devamında postüre baktığımız zaman bir primal ve indigo perspektifi var postür üzerinde konuşurken eğer. So this is the S form, okay? So in the modern world, in the modern anatomy books, we use this double S form as normal, as good, as perfect, as standard. Ve solda gördüğünüz omurga tipi S formu ve bu kitaplarda, textbooklarda geçtiği üzere bizim tırnak içerisinde normal ve iyi olarak tanımladığımız form solda gördüğünüz form. But when you look in these indigo or in this primal, when you go in the jungle, if you go in tribes, then you see it's more like it's getting more and more straight, and you have a very let's call it different positions. Or some people would say it's a bad position, but you see, okay, these people have more a J form than an S form. Ve devamında siz kabilelerde yaşayan insanlara baktığınız zaman daha indigo olarak tanımlanan tribe'larda, yani kabilelerde yaşayan insanlara baktığınız zaman omurga formunun daha düz ve son noktadaki sakrumun daha keskin hatları olduğunu ve uzaktan dışarıdan bakıldığında bir J formu aldığını görüyorsunuz ve aslında bu formda şu anki normal standartlara göre yorum yapan insanların kötü olarak, tırnak içerisinde kötü olarak tanımladığı bir form olarak karşımıza çıkıyor. So and some people say now, okay, this indigo or primal have less back pain. So this is, again, they try to find the correlations that, okay, less back pain in this populations. They have a different form of the spine. So this is the better one. So they make the same mistake on the other way around. Sorry, I'm a little distracted. Could you repeat again? Yeah. So we know that in the primal, the population of primal and indigo, let's take or in the jungle, people living in the jungle, we know that these people have less back pain. Okay. Or it's not common that people in this population have back pain. Dikkatim dağılıyor da o yüzden bir kaçırdım. Şöyle bir durum var. Bu kötü postür, tırnak içerisinde kötü postür olduğunu düşündüğümüz insanların da aslında daha fazla sırt ağrısı olmasını bekliyoruz aslında, ama tam tersi bu kabilelerde yaşayan insanların çok yani böyle bir problemlerinin olmadığını, sırt ve bel ağrılarının olmadığını bilmekteyiz. Yani tırnak içerisindeki bu kötü postürün aslında böyle bir çıktıya sebebiyet vermediğini görüyoruz. So and see, somebody is drawing a plus and a minus, okay? Again, so people think directly that this is better and this is negative, okay? Yeah. Please stop thinking about a plus and a minus. This doesn't mean that this is
just because it's not norm, okay, that this is bad. Okay. Ve biraz önce Merve Hanım'ın yaptığı gibi yani soldaki omurgaya bir pozitif plus işareti, artı işareti yaparken sağdakine negatif işareti yapması aslında bizim de hala bu çıkarımları, bu korelasyonları yaptığımız anlamına geliyor ama omurga duruşunun iyi ya da kötü olması gibi bir durumun söz konusu olmadığını tekrar yine bu bağlamda hatırlatmak istiyorum. We really have to challenge our norms, okay? Again, so damn it, please leave the plus and the minus. Can you put that on? I don't know how to do that. I don't Me know. either. Maybe you can do that. Ve bunu here we go. It's gone. Yeah. Ve bu noktada bizim tekrar söylemek istiyorum ki neyin iyi neyin kötü olduğu noktasındaki bilgimizi biraz daha zorlamamız gerektiğini tekrar söylemek istiyorum. So we find these in sculptures when we look back in the Greeks, Romanians, Mesopotamian, even Asia, or in the Turkish region. When you look at sculptures, we see more these J form, instead of these modern double S form. Ve eski uygarlıkların heykellerine baktığımız zaman bu bizim topraklarımızda da geçerli. Yine aynı şekilde yine dünyanın birçok yerinde eski uygarlıkların heykellerinde şunu görüyoruz. Omurganın biraz önce bahsettiğimiz S formu değil de J formu gibi daha düzgün, keskin bir hatla sakrumun birleştirdiği noktayı görmekteyiz. What we see in many sculptures is really a very strong or exposed glute musculature, and also very strong or exposed hamstrings. Okay, that's what we see in sculptures or in drawings. Ve yine bu heykellerde gördüğümüz üzere aynı zamanda bazı çizimlerde yine eski zamanlarda yapılmış çizimlerde gördüğümüz üzere bu insanların çok belirgin gluteal yapılarının olduğu ve bunların ortaya çıkmış bir şekilde ve güçlü hacimli gluteal yapılarının olduğu, bunun da beraberinde hamstringlerle yine aynı şekilde çok belirgin ve güçlü hamstring yapılarıyla beraber ortaya çıktığını görmekteyiz. But it seems like that the glutes matter. Ve bu noktada gluteal kasların önemli olduğu çıkarımını belki yapabiliriz. So now it comes to natural movement patterns. Okay, so we see great movement is based on great patterns. Ve şimdi ise bir doğal hareket paternlerine bir bakalım. Ve bunun beraberinde şunu da direkt söyleyebilirim ki büyük ve iyi hareketler büyük ve iyi hareket paternlerinin devamında gerçekleşir. So first conclusion of the first 45 minutes or 50 minutes now is like, okay, a little bit we fucked it up. Sorry for me. You can't translate it at the moment. Yeah. Okay. Okay. So we have to think back a little bit. So where we come from, and change that. Ve hani şöyle bir ana mesaj olarak şunu söylemek istiyorum. Öncelikle evrimsel noktada nasıl süreçlerden geçtiğimize bir bakmamız gerektiğini ve hareketin nasıl gerçekleştiği noktasında biraz düşünmemiz gerektiğini söylemek istiyorum. So it's more about movement than posture. So movement is shaping. Movement is affecting our posture. So don't try to fix parts in your posture. It's more like fix movement, fix the patterns. Ve devamında harekete odaklanmanız gerektiğini söylemek istiyorum. Yani bir postürel yapıyı düzeltmek yerine hareketin paternlerine odaklanmanız gerektiğini ve hareketi düzeltmeniz gerektiğinin altını çizmek istiyorum. So, and another belief where it comes from, why we think that posture matters or
posture has to be upright or perfect. Another perspective is history. Okay, very simple. It's like when you look at sculptures, how did the sculptures, and you see these straight, heroic postures. Ve bizim şu biraz önce bahsettiğimiz iyi kötü postür korelasyonlarına neden sahip olduğumuzun bir diğer açıklaması ise ekranda gördüğünüz üzereki eski heykeller. Bu heykellerin çok dik bir şekilde, yani bir iyilik, iyi olma durumunu bize otomatik olarak hatırlattığını görüyoruz. Gördüğünüz üzere bu heykel de çok dik bir şekilde böyle ihtişamlı bir şekilde duruyor ve güzelliği iyi hatırlatıyor bize. Bu da bizim neden iyi postür diye düşünmemizin ya da böyle bir yanlış korelasyona sahip olmamızın en iyi açıklamalarından bir tanesi. So anatomy was really like it's the oldest scientific discipline of medicine. Okay, so it goes back to third century BC in Alexandria. The people started to dissect human bodies. Also, animal bodies, also the human bodies. Ve yine tarihsel perspektiften şunu söyleyebiliriz ki anatominin tıp yaklaşımı ya da tıp tarihinin, tıp disiplininin en eski bilimsel oluşumu ve yaklaşımı diyebiliriz ve yine çalışmalara göre milattan sonra 4. yüzyıldan sonrasında insanlar anatomi ve diseksiyonlar yapıp anatomi çalışmaya başlamışlar. And really many let's call it misconclusions came out for sure out of these anatomic dissections. Like bones are so important that bones are the center of anatomy or something like that, because everything is attached to bones. And so over 1,000 years, many misbeliefs in anatomy came out of these scientific starting of anatomy. Ve bu perspektif noktasında kişilerin, yani eski zamanlardaki kişilerin yaptığı bu diseksiyonlar sonrasında genel yargı şu olmuş: kemiklerin çok önemli olduğu ve harekete çok büyük önem kattığı düşünülmüş. Çünkü bütün yapılar, kas ve yumuşak doku yapıları kemiklere bağlandığı için o dönemin insanları böyle bir yaklaşım yapmış ve bu yaklaşım neredeyse 1000 yıl boyunca süre gelmiş ve insanlar bunun üzerine bir yaklaşım yapmaya çalışmışlar. So, and there came up a fascination in anatomy, really like drawings, like Leonardo da Vinci, Michelangelo, like these guys are really made hundreds, thousands of drawings and paintings. Like started a fascination in anatomy and started a fascination in symmetry. So they really think that things have to be symmetrical to do things, and they think that's the perfect Ve devamında da yine tarihteki işte Leonardo da Vinci'nin, Michelangelo'nun yaklaşımları da, onlar birçok çizimler yapmışlar ve bu çizimlerde odaklandıkları nokta simetri ve hep bir oran ve devamındaki bu oranın bir noktaya çıkması, bir anlam ifade etmesi üzerine kurulmuş bir sistem ve bu sürekli devam etmiş. Anatomik yapıların güzellemesi diyebileceğimiz şekilde bir durum karşımıza çıkmış. So anatomy becomes an art, and for sure, if you look at this, it's like putting everything in perfect alignment. Everything has to be straight, symmetrical. It looks better when it looks symmetrical, and so over the years and centuries, misbeliefs until today, we have about symmetry, anatomy, perfect posture and stuff like that. Ve bu süreçlerle beraber anatomi ve sanat iç içe girmiş ve devamında çizimlere baktığımız zaman sürekli bir simetri olma durumunun ve göze iyi gözükme durumunun gerçekleştiğini görüyoruz ve bu yıllar boyunca devam ederek günümüze kadar gelmiş. Hala insanların bu aradığı ve önem verdiği perspektiflerden bir tanesini oluşturmuş bu yapı.
So, and this drawing comes from date. Oh man, I cut the date. I think it's from 1891 or something. 1891. I write it down. I think it's 1891. This drawing, okay? Mm-hmm. It's from Australia. It's crazy. Mm-hmm. And it shows a person who has something like a screwed up posture. Then he goes in the gymnasium, in the gym, okay? And then he comes out with fixed and perfect posture. Hı hı, hı hı. Ve ekranda gördüğümüz bir grafik, güzel bir grafik. Bu noktada 1891 yılında çizilmiş bir grafik olduğunu düşünüyorum. Tarihini tam hatırlayacağım ama bu şekilde bir grafik ve gördüğünüz üzere solda arkadan bakıldığında tırnak içinde yine kötü bir postürü olan kişinin bir jimnastik enstitüsüne gitmesinden sonrasında sağda görüldüğü üzere daha düzgün ve simetrik iyi bir postüre, tırnak içinde yine iyi bir postüre sahip olarak çıkmasının tanımlandığı güzel bir grafik var karşımızda. So it's a marketing, okay? It's an advertise from 1891. Hı hı. Ve before after picture. Ve günümüzde de çok popüler olan günümüzde de çok popüler olan öncesi sonrası fotoğraflarının aslında babası diyebileceğimiz ve marketingin, pazarlamanın spora ve postüre uyarlanmış halinin ilk versiyonu diyebileceğimiz güzel bir grafik karşımızda. Gayet de güldürdü bizi. So you see, posture matters, okay? It's like it has to do something with a noble, healthy, fit lifestyle. It shows you that you're the better person or whatever. It suits you better. Ve yine tabii ki postürün kültürel noktada da önemli olduğu ve işte sizi sosyal anlamda ifade eden, sizin diğer insanlarla etkileşiminizi etkileyen önemli faktörlerden bir tanesi olduğunu da yine belirtmek istiyorum. Bu bağlamda tarihsel perspektifte de hep karşımıza çıkmış. So, and also in school, okay, it was like in many schools, especially in high class schools, they teach the kids they stretch them, they put them sticks in there, they hit them to say, sit up straight, show a good posture, something like that. So it's like, and also it's like cultures like philosophy. Hı hı, hı hı. Ve devamında yine eski dönemlerdeki kaliteli okullara baktığınız zaman o dönemde insanlar çocuklara dik durmayı ve eğer eğilirlerse ya da işte dik durmadıkları zaman belli cezalandırma yöntemleriyle çocuklara bunu empoze etmeye çalıştırdıkları bir sistem de yine bu dönemin kültürüne odaklanmış, girmiş bir sistem olmuş. And in America, in the US, there's the early. So there were many schools where the parents really say, okay, this is dangerous to send kids in school because they have to sit for 6 hours. Mm-hmm. So in the early American, 1800 something, so they were really strict to schools that, okay, it's dangerous to send kids in school because they have to sit 6 hours there. Mm-hmm. Ve yine geçmiş dönemlerde özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde insanlar çocuklarını okullara çok göndermek istemiyorlarmış. Yani 6-8 saat oturmalarını istemedikleri için. Yani postüre bu kadar insanların önem verdiği, dikkat ettiği bir dönem yaşanmış. So in the 20s, okay, when the cultures changed, okay, we had really in the 20s in America, also in Europe, it's changed. The people start dancing, clubs, lifestyle changed. Fashion came more and more different importance. Marketing changed. Photographs more and more came in. So suddenly slouching and hanging in you came fashionable.
Hı hı, hı hı, hı. Ve devamında 1920'lere gelindiğinde kültürel anlamda yaşanılan gelişmelerle beraber insanların yaşam stilleri ve giyinme stilleri, dans etme stilleri, eğlenme stilleri birçok şeyde değişiklikler gerçekleşmiş ve bu da insanların çabucak adapte olduğu ve yine hayatlarına kattıkları yaklaşımlar ve kültürel oluşumlar gerçekleştirmiş. So it starts to become a trend, slouching. Hı hı. And until today, we have, when you look at the hip hop culture or rap culture, stuff like that, we see that it is cool not to stand upright. It's more cool to hang in and stuff like that. I don't know how I gonna translate slouching, but Slouching, yeah, hanging in. It's more yeah. like, it's not like being upright or stacked. Okay, in a stacked position that you put the pieces stacked. It's more like you're hanging in. Lean back. Yeah, okay. Bu kültürel değişimlerle beraber, özellikle dans kültürünün değişmesiyle beraber insanlarda eskiden oluşan dik durma, çocuklarını özellikle dik durmaları için inat eden veli ve aile perspektifinden insanlar biraz daha işte galiba yanıtlar geliyor. Daha böyle hafif işte daha cool, işte daha böyle rahat durma pozisyonuna geçişler olmuş ekranda gördüğümüz üzere. Ve bu da çok çabuk bir şekilde adapte etmiş kendini insanlara. So if you're interested, if you really want to like go in some literature and you want to read about persons who really have spent more years of let's call it like scientific approach to posture. This is a quite good reading, like Stand Up Straight, The History of Posture, and for sure another good book is by Kelly Starrett, Sitting is the New Smoking. Yeah. Okay, you mean about this book, right? Yeah, this one Stand Up Right, and the other one is from Kelly Starrett, Sitting is the New Smoking. But by the way, I don't like the title, okay? Because it's a kind of a nocebo when you say sitting is the new smoking, so you make sitting bad. But yeah. Yeah, okay. This book, do you remember when it's published? Stand Up Right? Stand Up Straight is 2018, 2017. The cover looks old, but it's pretty new. Okay. Ve bu yaklaşımlarla yani biraz önce bahsettiğim postürün nasıl evrildiği noktasındaki yaklaşımları iyi açıklayan kitaplardan bir tanesi. Karşımızda gördüğümüz Stand Up Straight adlı kitap 2017 ya da 2018'de yayınlanmış. Yani kapağı çok eski görünse de bu postürün nasıl değiştiğini, günümüze kadar nasıl değiştiğini aktaran bir kitap. Bir başka kitap daha var. Yine şey gibi yani Sitting is the New Smoking gibi yani oturmanın kötü olduğunu aslında tırnak içerisinde yine belirten bir kitapta da yine bu süreçler değinilmiş ama ismiyle ilgili kendi çok sevmediğinden bahsetti. Okay. So when it comes to posture, okay, please write down the conclusion. So one thing is really the perspective. Postür noktasında alacağınız mesajlar, bu sunumdan alacağınız mesajları tekrar söylemek istersem birincisi şu, bunları not edebilirsiniz. Bir perspektif sahibi olmanız. So, and stop thinking in bad and good, black and white, dark and light. When it comes to posture. Stop this thinking bad and good. Ve yine postür noktasında iyi kötü yaklaşımlarından vazgeçmeniz gerekiyor. Bu şekilde düşünmemeniz gerekiyor artık. Postürü iyi ya da kötü olarak tanımlama noktasında bu yaklaşımın size bir değer katacağını artık düşünmüyorum ben. Next conclusion. Stop thinking in parts. Okay, stop thinking in this part is to blame for this. Stop thinking in parts. Ve vücudu
kısımlara ayırarak, partlara ayırarak bir yaklaşım yapma ve bu şekilde düşünme alışkanlığından da ya da perspektifinden de vazgeçmenizi tavsiye ediyorum. On the first level, so maybe later, okay, maybe with a part, yes, sometimes part matters, okay, but later, but first, on the first place, on the first level, think in patterns. Hı hı. Ve belki ilerleyen süreçlerde bazı kısımlara, bazı vücut partlarına bakacaksınız tabii ki ama ilk adımda düşünmeniz gereken ve yapmanız gereken paternlere ve harekete odaklanmanız olacak. So, and the next thing, the next conclusion is your environment matters. So when we look at this picture, it's like really, it's about your environment. Are you living in a challenging environment, or are you like in a artificial, safe environment? Devamında ise değinmeniz gereken ya da düşünmeniz gereken diğer nokta yani bulunduğunuz çevrenin farkındalığı olacaktır. Yani siz bir grafikte gördüğünüz üzere bir yapay olarak üretilmiş nispeten daha güvenli bir ortamda mısınız? Yoksa doğada belli risklere açık ve doğal halinde oluşan bir ortamda mısınız? Bunu iyi düşünmeniz ve bunu göz önünde bulundurarak yaklaşımlarınızı yapmanız gerekecek. So next part to write down, or next conclusion is like the neurodevelopment sequence. So from the kids, when we compare kids in the urban situation and we compare kids in a natural environment. So this is like this a little bit this primal, indigo, modern society comparison. We can measure difference between these two environmental situations when it comes to posture. Ve devamında nöral gelişim perspektifinden de postürü değerlendirmemiz gerekiyor. Bu noktada kırsal bir bölgede doğmuş bir çocuğun gelişimsel süreçleri ve postürü olan etkisiyle şehirde doğmuş ve şehir hayatında yaşamını sürdüren bir ailenin çocuğunun postürel gelişimini nöral gelişim perspektifinden de inceleyebiliriz. Bu da size perspektif katacaktır. So we have studies from over cohort studies running over 40 years where we see the coordination of kids. So kids 40 years ago had a different coordination, different posture, different strength, stamina to the kids from today. Ve şu an bilimsel çalışmalardan bildiğimiz özellikle 40 yıllık süreçte oluşturulmuş kort çalışmalardan elde edindiğimiz bilgilerse şu şekilde 40 yıl öncesindeki çocukların koordinasyon seviyeleri ve postürel durumları, postürel oluşumları diyelim. Strength, stamina. Oluşumları ve aynı zamanda kuvvet, dayanıklılık gibi verileri şu anki çocuklardan çok daha iyi ve daha farklı. So movement matters, not posture matters. As a movement is changing or affecting your posture. Ve bu noktada şunu direkt olarak söyleyebiliriz ki hareket postürden daha önemli bir etken ve hareket postürünüzü şekillendiriyor. Because, and this is now the anatomical solution, because when you move, you accelerate your vestibular system. You challenge your vestibular system, plus you challenge your visual cortex, your visual system, much more than when you just do some like exercises and trying to massage or detone your neck or whatever. Okay, but when you move, you're using your vestibular system, you're using your visual system, and this is a reflex. So posture is more reflex-based than anatomically or biomechanically based. Ve bu noktada okay, this is, but you can do it. Şunu söyleyebilirim ki postür bir refleksif yaklaşımın sonucu olarak ortaya çıkıyor. Yani bir anatomik
perspektif değil de refleksif bir yaklaşım ve neden hareket etmenizi söylediğimin sebebi ise şu: siz hareket ettikçe vestibüler sistemi ve vizüel sistemin merkezi sinir sistemi içerisinde en çok aktif ettiğiniz sistemler olacaktır ve bu da refleksler üzerinden postüre bir etki olacaktır. Diğer şekilde yaptığınız anatomik yapıları düzeltme, belli bölgelere masaj, belli bölgeleri kuvvetlendirici egzersizler yapma yaklaşımınız vestibüler sistemi ve merkezi sinir sistemini harekete kıyasla daha az etkileyeceğinden dolayı hep söylediğim üzere, bu sunumda hep söylediğim üzere tekrar söylemek istiyorum. Hareketin postüre etkileme noktasında ana kaynak olduğunu bu şekilde de bilimsel olarak da açıklayabiliyoruz. Okay, so it's a bunch. Always take the whole. For sure, there are parts sometimes like positioning the sternum, infra sternum angle. This stuff matters for sure. Okay, and also my diaphragm matters for sure. Okay, that's for sure. But always don't get lost in the part. That's the message when it comes to posture. Don't get lost in parts. Always give the people also movement patterns because this is affecting posture as well. Tabii bu noktada şunu da söylemiyorum. Tabii ki sizin yapacağınız belli egzersiz yaklaşımları, belli düzeltici yaklaşımlar da tabii ki önemli. Hangi açıda neyin gerçekleştirdiğini bilmek, buna yönelik çalışmalarınızı yapmak tabii ki önemli. Ama bu noktada siz vücut kısımlarına çok fazla odaklanarak yaptığınız yaklaşımlarda boğulursanız ve farklı yaklaşımlar için oluşan farklı durumlara detaylı olarak girmeye çalıştığınızda o noktada kaybolacaksınız ve bu sizi geriye atacak. Bundan dolayı da harekete odaklanma, hareket paternlerine odaklanma üzerinden yapacağınız hareket yaklaşımlarının postürü etkileme noktasında daha iyi sonuçlar vereceğini düşünmekteyim. So think environment, okay? Don't think a little bit less of organism, okay? Think more about environment and think a bit less of organism. Şu anda ekranda da gördüğünüz üzere bir çevreyi, yani bulunduğunuz çevreyi daha çok göz önünde bulundurarak bir yaklaşım yapmanızı bekliyorum. Yani bir organizmadan çıkıp çevrenin de çevreden adapte ettiğiniz şeyler ve bu noktada çevreye nasıl adapte olduğunuzu incelemenizi ve genel perspektifte postüre daha büyük bakmanızı tavsiye ediyorum. And when it comes to pain, that your organism is showing you have pain, okay? Then always think as a signal, okay? So that this pain is just a signal that you have to change something in your environment. Stop chasing pain. Okay, but let's take this. Yeah. Yani siz organizma olarak sizde organizmanız ağrı sinyali verecek. Böyle bir durumda ağrıyı bir sinyal olarak görüp yani çözmeniz gereken bir durum ya da ağrıyı azaltma noktasında, ilk önce ağrıyı azaltma noktasında bir durum olarak değil de çevrenizde ya da kişinin bulunduğu çevrede ağrıyı bir sinyal olarak algılayıp bu çevrede neyi değiştirebileceğinize odaklanmanız gereken bir sinyal olduğunu düşünmenizi öneriyorum bu noktada. So when we are teaching in the FMS, or when we're teaching the certified functional trainer, so if we give you the philosophy of functional training and functional movement. So the idea is like we give you movement patterns, these affecting your posture also, okay? And the idea is like the transfer of adaptation. It's like after some weeks, people say, hey man, I feel different. I have a different position in my bed. I have a different position when I'm cycling my bike. Or people are addressing me differently because my posture changed, okay? So we're not talking about posture. So we give people movement. So we are reframing it. So we don't say this is a bad posture and we say bad. So we are reframing it
and we give you the concept of movement and function. So then you're adapting. So you get the transfer by that. So that was, I hope you got it. Yeah, I got it. I got it. Ya bu noktada da yine şunu söylemek istiyorum. Biz bir FMS yaklaşımı uyguladığımızda ya da fonksiyonel antrenman yaklaşımlarını insanlara öğretip bu noktada kendi yaklaşımlarımı uyguladığımızda ve insanlar buna adapte olduğunda insanlardan aldığımız feedback hep şu şekilde oluyor. Benim postürüm iyileşti, bu benim postürüme iyi geldi gibi bir yaklaşım oluyor. Ama aslında biz bu yaklaşımları uygularken kişide postürlerini düzelteceğimiz ya da postüre bir yaklaşım yapacağımız noktasında bir girişim yapmıyoruz ya da böyle bir şey söylemiyoruz. Ama çıktı, yani kişiden aldığımız outcome hep postürlerine iyi geldiği şeklinde ya da bu benim postürüme düzeltti ya da iyi hissediyorum şeklinde oluyor. Yani burada ana nokta şu: siz hareketle bir hareket yaklaşımını ortaya koyarak kötü postür adı altındaki şeyi kırmış oluyorsunuz, kişinin kendi içerisindeki kötü postürü ve hiçbir zaman postür noktasında ana noktanız postür değil, hareket ve hareket paternlerini kişiye öğretmek olduğu için çıktığı otomatik olarak postür oluyor. Bu benim yıllarca edindiğim tecrübelerin ortak çıktısı diyebilirim. Awesome. Okay, guys, ladies, folks, thank you very much. For sure, let's do some questions. But first, big thanks to guys from Quadro Athletics, like always, for wrapping this up. I think big applause to Ancient Summit and also to you as my translator. Yeah. Ve sunumu bitirirken bizi bir araya getiren Quadro Athletics'e teşekkür etmek istiyorum. Devamında temsil ettiğim yine Perform Better Enstitüsü ve FMS'e yine aynı şekilde. Devamında ben de çeviride sizlere elimden geldiğince iyi bir şekilde aktarmaya çalıştım. Şimdi bir iki tane soru alabiliriz. How many minutes we have for the questions? I'm open. Yeah, yani bir sınırımız yok. Take 10 minutes or 15 minutes or something. Let's put some questions together, or maybe open mic. I don't know how you deal it, how you want to deal it. I'm open. Yani eğer sesi sormak isteyen arkadaşlarımız varsa mikrofonlarını açıp ilk önce İngilizce sonra Türkçe olacak şekilde sorularını sorabilirler. Ya da sorularını yine mesaj kutunuza yazarsanız ben de elimden geldiğince yine sorularınızı çevirmeye çalışayım ve birkaç soru üzerinden sunumumuza devam edelim. Okay, I Stellar, if somebody wants to open up the microphone and they can ask the question by themselves. And if somebody asks to write questions, I will probably translate them to you. For sure, go ahead. Yeah. Sesli sormak isteyen varsa mikrofonlarını açabilirler. Şu an Samet hocamız açtı mikrofonları. Onun dışında sorularınızı da yine yazabilirsiniz. Teşekkür ederim. Ben önce kısaca hani Türkçe olarak söyleyeyim, ondan sonra İngilizcesini sorayım isterseniz. Hani postür konu, ya ben fizyoterapistim ve bu konu zaten bizim hani önemli konularımızdan biri. Burada postür konusunda skolyozu da biraz sormak istiyorum. Skolyoz konusunda acaba yine aynı şekilde mi düşünüyor postür olarak diye. Çünkü slide şeyde de konu olarak da çok bahsetmedi. Hi, thank you for a great, amazing presentation. I'm a physiotherapist, and it's like one of our, posture is our one of the most important subject of our education and our practice. So, and you always share us the myth busting slides and everything like debunked. You are so many, like every myths are like really changed my mind. It was real eye opening. And my question is like, do you also think when the posture is like our first aim to correct it, do you think is the scoliosis also one of the like considered as a bad or good posture, or like is it like
in some point it's not a problem, then it's become a problem. What do you think about it? I'm curious about your like opinions. Yeah, it's like always when we speak about posture, scoliosis is always a topic. So thanks for your feedback. Yeah, and I know it's sometimes it's conflicting and confusing, because the confusing is always these beliefs in systems and in stone. Okay, so like the upper cross, lower cross syndrome, that's very common in physiotherapy and in orthopedics, and it's like written in stone something, that there is bad posture, good posture. But as I see you start thinking about it and reflecting it and have a brighter view and a brighter perspective on it. You want to translate that first? The introduction to... Okay. Kerim, sen çevirir misin? Sorunun devam, yani dinlediğin kısmını. Tabii yani şey olarak yani şu önemli kısmını çevireyim. Hani bu geniş bir alan dedi ve hani zaten bu skolyoz konusu çoğu zaman postür anlatıldığında da benim karşıma çıkıyor. Ve hani benim biraz daha geniş, bu olaya geniş baktığımı söyledi. So, and scoliosis, yeah, scoliosis is always a topic. So there is scoliosis and there's scoliosis, okay? Is it possible to correct it? Sometimes, yes, it is possible to correct it, and yes, it sometimes really makes sense to correct it, okay? But again, this is like, it depends. It depends. Evet, yani skolyoz var. Yani ikisi bazıları düzeltilebilir, bazıları önlenebilir. Bazılarını düzeltebiliriz, bazılarını düzeltmeyiz. O tamamen it depends, yani kişiye bağlı, duruma bağlı. So when it comes to scoliosis, it's really like you have to be a specialist, and you need experience in that. Okay, it's a way you do 2 steps forward, it's 1 step back, something that, and sometimes really you have to, when you dose it, so when you give them exercises, when you give them movement, the doses sometimes has to be homeopathic. So it's like globally. So it's a different doses, it's a different intensity when you work with people, if you try to change it. Şimdi skolyozla uğraşırken çok uzman olmak gerekir. Bu konuda tecrübeli olmak gerekir. Skolyozu hastalara da herkes tedavi edemez ya da egzersiz verilirken de dozajları çok önemlidir. İyi bir dozda, doğru dozda doğru egzersizin verilmesi, doğru şekilde verilmesi önemlidir. And don't only think in parts. Again, think in patterns and think in vestibular system and visual system as well. Okay. So there is a brain center that is especially built or is responsible for posture. So like, for example, we have quite a lot of tightening and tilting reflexes for our neck muscles. So to keep the head in that position, where it's, so let's call it energy easy. Okay, it's efficient to keep that head in that position. And the same center who's centering our head with the reflexes is also responsible for our spine and the position of the spine and the alignment of the spine. It's the same brain center. Aynı zamanda hani vestibüler ve denge sistemlerine de önem vermek gerekir. Boyunda da bazı refleksler vardır. İşte bunlara enerjiyle ilgili bir refleks söyledi, onu tam anlayamadım. Enerjiyle ilgili bir şey vardır. Burada omurganın dizilimini etkiler. Omurganın ve hareketlerini ve dizilimini daha iyi düzenler. So that's why it's so important to think in movement and not only in isolated exercises or in isolated treatment, or I have to detone that muscle and strengthening the muscle on the other side. So this is it's an old perspective. Yeah. So it's more like thinking in patterns, thinking in movement,
so that this brain center, you're really affecting this brain center. And you get that over movement. You don't get that over treatment and isolated exercises. You more get that over movement. So people with scoliosis, they need movement. Okay, that's don't put them and say, oh, move less, too dangerous. Don't do this. Don't do. Reframe it. Reframe it. You need movement, intelligent movement, building up by patterns. Again, neurological sequence. Okay, go back in the first 16 months, like rolling. Quadruple positions and all that stuff. Evet. Yani hareket çok önemlidir. İşte bir izole egzersizler yerine küçük küçük işte bir tarafın uzadığı, bir tarafın kısaldığı, o tarafın orasını çektiği, burasını düzelttiği egzersizler yerine daha böyle bunlar artık eskide kalmıştır. Bunlar yerine daha hani bu skolyozu hastaların daha hareket etmeye ihtiyacı vardır. Hani şu hareket kötüdür, bundan uzak dur, bunu sakın yapma demek yanlıştır. Onun yerine işte daha nörolojik olan kısımlara, nörolojik olan özelliklere de odaklanılması gerekmektedir. Mesela işte bebeğin quadruped pozisyonu, emekleme pozisyondan başlanabilir. Orada hareketler, egzersizler yaptırılabilir. And last example, Usain Bolt. That's as a small kid, he had a very, very strong scoliosis. His trainer was very smart and experienced, not in scoliosis, but he was experienced in like in movement and in training. And he said, okay, guy, before you start running in high intensity, before I'm starting you doing sprints and make you strong and faster, let's do some exercises, do some movements, be intelligent, build that up piece by piece. And I think it took him 2 or 3 years to bring Usain Bolt in better alignment. Let's call it like that. Good. Thanks very much for that question. Thank you. Evet, son olarak da hani Usain Bolt'tan örnek verdi. Usain Bolt'un da bir skolyoz geçmişi var. Ama ona işte antrenman, onun koçu işte sen önce skolyozunu düzelteceksin. Ondan sonra başlayacaksın. Yüksek şiddetli antrenman yapacaksın demedi. Onun yerine işte diğer özelliklerini de zaten geliştir. Skolyozunu da aynı zamanda düzelt gibi bir yöntemde bulundu. Yani hani sadece skolyoza orada odaklanılmadı şeklinde söyledi. Thank you. It was kind. I really learned this as well. I was also thinking kind of similar thoughts with you. So thank you. Thank you for. You're welcome. Thank you. Biz de teşekkür ederiz. Habibi. İbrahim Bey'in sorusu da aynı şekildeydi. Buna da bir yanıt verdiğimizi düşünüyorum. Also, there's another question also from Hatice. She's asking like in general, so we need to develop movement capacity for the people, you know, for their well-beings or maintain their well-being. So in general, do you agree with it? So we need to build a movement capacity and in a good way, let's say. It's more like it's movement quality, then movement capacity, and then movement variability. And by building up movement quality, then give them more capacity and more variability. So people are becoming more self-confident. They are become more proud. They see success in what they are doing. Okay. And this also gives me a different posture. Okay. Because self-confidence, well-being, like I feel better in my skin. I feel better in my body. And when I'm moving, it feels more comfortable. It feels more smooth. And this also gives me feedback and it's changing my movement. Also in a subconscious way, I guess, the feedbacks. That's what I'm saying. This is like back and forth here, but subconscious is... Okay. Hatice Hanım'ın sorusu da şu şekilde. Ya ben onu bir hareket kapasitesi ekleme diye çevirdim. Ama bu noktada baktığımız zaman ilk başta bir hareket kalitesi vermemiz gerekiyor. Devamında kapasite, hareket kapasitesi ve devamında çeşitlilik, hareket çeşitliliği ekleyeceğiz. Çünkü ve bu sırayla gittikten sonra da zaten bir kapasite yüklenmesiyle beraber kişilerde kendine güvenle beraber bu subconscious yani bilinçaltı seviyede de geliştirdiğiniz
bu nöral girdiler sizin kişinizin, yani çalıştığınız kişinin postürel noktada iyi olma durumunu tetikleyecektir ve ona bir yaklaşım yapmış olacaksınız bu noktada da. Aslında sizin dediğiniz gibi o sizin söylediğiniz şekilde direkt olarak yazdığınız şekildeki duruma destekler bir yaklaşım ve bir soru olmuş oldu. Bir sorun var, sorabilir miyim? Tabii. Önce Türkçe sorayım. Bize iki tür omurgadan bahsetti. S ve J formunda olan. Sonra J formunda da bir ağrı görmediğimizi, işte sırt ağrısı, boyun ağrısı sorunları yaşamadığımızı. O yüzden hani ağrıyla postürü çok ilişkilendirmememiz gerektiğini anlattı. Bu J form omurgada biz bu ağrısızlık durumunu acaba sinirlerin kılıfı olan durameterle de bağlantılı düşünebilir miyiz acaba? Yorumlarken elimizde bir data olarak da hani bu ağrısızlığı anlamaya çalışırken bu bağlantıyı kullanabilir miyiz? You mentioned about two forms of spine, S form and the G form, and you told us we don't see any pain at G form and don't correlate with the posture and the pain. And how can we interpret this? It will be about durameter. It covers the nerves, and can we think about the correlation in this way? No, please don't start to do the same fold again and start thinking this is better than the other position. So it's just an observation first. First think, okay, when we look in primal, when we go to the Maasai, let's go into Africa. When it comes to posture and you say, okay, what comes in mind? So then you see the Maasai warriors. So these huge black warriors jumping up and down. And if you look at them, so we see this J, this J form as well. Okay, but there's no evidence, there's no studies to say, okay, it's just an observation first. And it would be a mistake to say the J form is better than the modern double S form. Okay, please don't do that. Maybe start first with that translation. Okay, bu sefer ben çevireyim. Yani bu S formu ve J formunun aslında ben bunun bir gözlem olduğundan bahsettim ve şunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Yani neyin iyi ya da neyin kötü olduğu ile ilgili bir yaklaşımdan ziyade bir gözlemin sonucunu değerlendirme yaklaşımı yapmamızın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Ve yine bu noktada örneğin bu Afrika kabilelerine gittiğiniz zaman, buradaki insanları incelediğiniz zaman oradaki postürel yapıların J formunda olduğunu göreceksiniz. Daha büyük glut ve hamstring yapılarıyla beraber oluşmuş bir J formu. Ama bu neyin iyi neyi kötü olduğu ile ilgili bir sonuç bize vermezken sadece bir gözlem yapabilme noktasında bize bir fırsat tanıyor. So because the double S form is like, we call that the perfect position, or that's the modern, because it's beautiful, it's nice, parts are organized. But we see people with a double S form, let's call it perfect double S form, and we see people have pain. And we see people with scoliosis, we see people with a total deformation of the spine, and they don't have pain in their back. Okay, so we see these extremes on both sides, and please reduce this kind of thinking of good and bad, better, and but it would be like, so it's just an observation, and that the spine has many different forms, and it's like a fingerprint. Okay, so your spine is more like a fingerprint that suits to you. That suits to you. Ve bu noktada da devamında textbook'lara geçen, kitaplara geçen hepimizin bildiği bir S formu var. İşte herkesin tırnak içerisinde çok iyi olduğunu düşündüğü ve simetrik olarak yapılanmış bir S formu var ama bu S formunda olup çok büyük ağrılar çeken insanlar da var.
devamında skolyoza sahip olup biraz önce bahsettiğimiz gibi omurgası tamamen deforme olmuş insanlar var ama bunlarda ağrı hissetmiyor. Şimdi bu noktada elimizde farklı parametreler ve farklı gözlem çıktıları var ve burada demek istediğim şu, omurgayı bir parmak izi gibi düşünebiliriz. Herkese özgü, herkesin kendine özgü bir omurga ve ağrı durum yapısı var. Bu noktada postürü değerlendirirken de neyin iyi neyi kötü olduğundan ziyade duruma ve kişiye yönelik gözlem yapma ve bu noktada iyi ve kötüden çıkmanızı ya da omurgayı ya da postürü iyi ve kötü olarak tanımlamaktan uzaklaşmanızı tavsiye ediyorum bu noktada. I give you another example. I don't know if it's in Turkey, if it's the same, but in Germany or in Western countries, small kids in school get assessed. So they come to doctor to school, and he's assessing the posture. So everybody has to take off the clothes and just underwear, and he's assessing the hips, he's adjusting the spine, and says, okay, little girl, you have a hypolordosis. Mm-hmm. Okay. I don't know if this is the same in Turkey, but we have this in Germany and in many Western countries. That's yeah. You have the same? Okay. Mm-hmm. So you can continue. I will translate over. Yeah. So and then the small girl is coming home and said, "Hey, Mama or Papa, I have hypolordosis." Mm-hmm. And this small kid is growing up, and then it comes in my clinic with 45 years old, 32 years, whatever, and says, "Yeah, I have hypolordosis my whole life, and that's why I have my back pain." Mm-hmm. Okay. Şimdi şöyle bir durum var. Özellikle Batı'da eminim Türkiye'de de öyle ki Türkiye'de de olduğunu ben biliyorum. Küçük çocuklara, okul çocuklarına bir skolyoz taraması ya da postür taraması yapılıyor. Batı dünyasında oldukça sık bir şekilde ve örneğin bir çocuğa bu postür taraması noktasında sende hiperlordoz var ya da hiperkifoz var adlı bir teşhis konuluyor ve devamında bu çocuk bununla beraber büyüyor. İşte ailesine de bunu söyledikten sonra ve bunun üstünden 30 yıl geçtiğini düşünelim. Bu çocuk 35 yaşında ve benim kliniğime gelip bana diyor ki ya işte bende hiperlordoz var. Bundan dolayı da bende bu çocukluğumdan beri böyleydi ve benim sırt ağrılarım bundan dolayı kaynaklı şeklinde bir ön tanıyla, kendi yaptığı ön tanıyla bana gelip sırt ağrılarından bahsediyor. So that's a strong belief. Mm-hmm. Okay, that's a really strong belief of a small kid growing up over years. Mm-hmm. Then it comes to my clinic, and then I say, I can do two things now. I can challenge the belief and say, hey, listen, I assessed thousands of people, and I only saw a hyperlordosis 4 or 5 times in my life. Mm-hmm. Mm-hmm. And believe me, you don't have a hyperlordosis. Mm-hmm. Ve bu noktada büyük bir inançla, yani bu tanıya, ön tanıya büyük bir inançla büyüyen o çocuk yetişkin bir birey olduğunda buna büyük inanmış bir şekilde bana geldiğinde ve bunu söylediğinde burada yapmam gereken 2 şey var. Birincisi onun bu inanç, yani kendi kendine koyduğu ve inandığı bu yaklaşımı değiştirmem gerekiyor. İkincisi de şunu söylemem gerekiyor ya da söylüyorum. Yani bu zamana kadar binlerce insanı değerlendirilmiş biri olarak hiperlordoza sahip olan sadece 5 kişi gördüm ve sende hiperlordoz olmadığını çok rahat bir şekilde söyleyebilirim diyorum ya da dedim. So one thing I can challenge the belief. The other thing I can do is reframe it. Okay? And keep maybe her belief in that, and start moving her and give her self-confidence in moving, and that this is okay. And she doesn't have to be afraid of it, okay? Of moving and doing special things. Because people cut things off because they think, oh, it's hyperlordosis. This is, if I do this and this and this, this is bad for me, okay? So I have these 2 possibilities. Change her belief that hyperlordosis is causing her back pain and say, hey, listen, you don't have hyperlordosis, so your back pain is something else. Well, this is really challenging. This is hard, okay, because years of belief. And on the other side, I have the reframing and say, hey, okay, come on, let's start moving. Let's try something.
Yani burada da elinizde iki seçenek var. Bir tanesi bu kişinin hiperlordozdan dolayı oluştuğunu düşündüğünü ya da inandığı şeyi değiştirebilmek, bu inancını değiştirebilmek. Bu da 30-35 yıldır böyle buna inanmış ve büyümüş bir şekilde bu çok zor olacaktır. Ama bu bir seçenek. Diğeri ise kişinin kendine koyduğu bu tanıyı tekrar isimlendirmeniz. Yani ve bu isimlendirme sonrasında bunun kötü olmadığını ya da belli yaklaşımlarla bunun hareket etmeye engel olmadığını, çünkü birçok insan bundan dolayı hareketini kesecek ve azaltacaktır ama siz bunun harekete engel olmadığını açıklayarak bu kişileri daha çok harekete teşvik ederek bu denklemin ikinci kısmını çözmüş olacaksınız ve kişilere bu sırt ağrısına dönük oluşan durumu çözme noktasında harekete dayalı bir yaklaşımla çözüm bulmuş olacaksınız. And you're done, huh? Yani. Oh, Gagli, what's up? Okay. Good. So, last question. Let's do one last question, and then. Okay. There is because you need a break. No other question, but I have a question. You have a question. Go ahead. You mentioned about glutes. Yeah. And how important it is to activate glutes for posture. So, yeah. I want one extra information about it. Okay, so we're back in the part. Yeah, I hope that this is not coming up, but yes, the glutes matter for sure. When it comes to movement, when it comes to forward movement, the glutes are the big players. They have to function. Mm-hmm. You don't have really to activate them. It's a saying we use. It's a term we use. Activate the glutes. Mm-hmm. They never really turn off. Okay, even when you're sitting a lot on it, or they're not really turning off. So you just have to use them in the pattern. So sometimes you need some isolating movement exercises. It makes sense. Okay, mm-hmm. But as soon as possible, you have to integrate them in a movement pattern, mm-hmm. and really use them. So like walking, example. Mm-hmm. Mm-hmm. How many steps are you doing per day? So you coming in my clinic and say, oh, I have a bad posture, I want to change my posture. First question, how many steps are you doing? And when you say you do 3,000 steps per day, I said, okay, listen, start moving, do mm-hmm. more steps. Mm-hmm. If you do more steps, you use your glutes more. And the stronger they are, and the better they're functioning, so the efficient they're working, so your posture will follow. So form follows function. Okay, mm-hmm. Mm-hmm. But for sure, stronger glutes are because you use them more. Okay, because you move more. Mm-hmm. So you don't have big glutes when you don't move or when you don't exercise. Okay, that's more the correlation. So glutes definitely matter. So you have to use that. Okay. Ben de son olarak sunumda bahsettiği glutlerden yani ve glutun harekete ya da postüre olan etkisinden ve devamında bize bir ekstra bilgi daha verebilir mi bununla ilgili diye sordum. Ve şu şekilde bize söyledi. Yani form hareketle beraber, aynen fonksiyonla beraber ortaya çıkıyor ve bu noktada da hani gluteal kasların aslında aktive etmek diye bir durumdan söz edemiyoruz. Çünkü gluteal kaslar zaten hep aktif durumda. Yani siz oturmayla ya da belli hareketlerle gluteal kasları inaktif etmiyorsunuz. Tam tersi gluteal kaslar hep aktif durumda. Tabii ki bunun için de hareket etmeniz gerekiyor. Siz ne kadar çok hareket ederseniz gluteal kaslarınız da hareket doğrultusunda daha çok aktif ve postüre de bu şekilde doğru orantılı olarak bir katkısı olacak. Örneğin bir kişi bana geldiği zaman kliniğime ben ilk önce sorduğum sorulardan bir tanesi özellikle ağrılı durumlar olduğunda günde ne kadar adım attığını soruyorum. Eğer o kişi bana günde 3000 adım attığını söylese ona söylediğim ilk şey biraz daha fazla hareket etmesi, daha fazla yürümesi gerektiğini söylemek oluyor. Bu noktada
biz gluteal kasları hareketin içerisine fonksiyon olarak entegre ederek bir patern oluşturma ve bu paternleri sürdürme noktasında da postüre etki etme üzerinden bir yaklaşım yapabiliriz. Bu şekilde de cevapladı. Yeah, and I like the trend of strengthening your glutes and shaping your glutes, because this is a motivation. So people start going in the gym, doing their exercises, strengthening the glute and shaping their glutes, and this is a good investment. That's a really good investment in your posture. That's a good investment in your health, and also long-term investment. Okay, the older you get and you less move, you see your buttocks is getting smaller. But this is a muscle we need. It's a very, very strong muscle. Ve bu noktada it's important. Ve bu noktada şunu da söylemek istiyorum. Özellikle fitness trendlerinden, son dönemdeki fitness trendlerinden birçok insanın temel motivasyonu gluteal kasları geliştirmek ve onları büyütmek. Bunu açıkçası ben kötü bulmuyorum ya da eleştirmiyorum. Çünkü ne kadar çok gluteal kasları geliştirirseniz harekete katılım noktasında ve bu noktada fonksiyonu izleyen formu elde etme noktasında postürü de etki edeceğinden dolayı iyi bir kazanım olacağını düşünüyorum insanlar için. Ve devamında siz ne kadar az hareket ederseniz postürel kasların o kadar azaldığını, yani özellikle gluteal kasların o kadar inceldiğini göreceksiniz yaşlılıkla beraber. Bundan dolayı da gluteal kasları çalışmak, jimde çalışmak ve bunun iyi bir motivasyon olması da bizim adımıza güzel bir şey. Fantastic. Okay. So, thank you very much, everybody. Thanks for your time. Thank you very much, Eberhard. Herkese... Hocam çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Thanks so much. Her şey için. Engin hocam, herkese. So, there are many things to digest, okay? If you have any questions, like always, send them to the guys of Quadra Athletics, and they send it over to me, and I will respond. Evet. Devamında sorunuz varsa soruları bizlere ulaştırarak biz de Eberhard'a ulaştıracağız. Onlar bizim üzerimizden sorularınızı sorabilirsiniz. Herkese çok teşekkür ediyoruz bu akşam bize katıldığınız için. There's a running gag going on between Engin and me. So. That's why we're lovely. Yeah, just I will answer, not at a time. Very good. Masum is also here. Thanks to you, Eberhard. He is thanking to you. Çağrı, teşekkürler. Ağzına sağlık. Everybody. Ben teşekkür ederim. Challenge olur senin için de. See you next time. Katıldığınız için biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Biz yani şöyle doğamızda seviyoruz hareket sistemini, hareketi, bedeni konuşmayı. Sonuçta ruh ve beden iç içe ikisinin sağlığı çok önemli tıbbi açıdan baktığınız zaman. Yani bir nevi hekimlik herkes, bedenle uğraşan herkes aslında bir nevi hekimlik yapıyor. O yüzden biz de bu konuları konuşmayı seviyoruz. Umarım size de bir faydalı olmuştur. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Eberhard again. And hope to see you soon in May. Good night, everybody. Thanks for listening. Bye bye. Thanks for your time. Goodbye. İyi akşamlar herkese. Bir de yolculuk üzerine.